Büyük beyaz köpek balıkları okyanusun derinliklerinde yüzerken rastgele saldırmıyorlar. Sürüden ayrılmış, yaralı, kana bulanmış bir foku seçiyorlar. Çünkü en kolay av kendisinin ne kadar savunmasız olduğunun farkında bile olmayan avdır. Narsistler de aynı şekilde hareket eder. Bir de masum duygularla ruh eşini arayan insanlar vardır. Onlar da okyanusun kan kokusu etrafa yayılmış foklarıdır. Ama bunun farkında bile değillerdir. Çünkü ruh eşi inancı içinde 3 ölümcül zehir taşır. Birincisi görkemli bir istisna rüyasıdır. Sıradan insanların sıradan ilişkileri olur ama benim hikayem farklı. Benim aşkım destansı, kozmik ve evrensel bir plan için yazılmış. Bu inanç sizi gündelik gerçeklikten koparır ve bulutların üzerine çıkarır. Ve orada gördükleriniz gerçek değildir. Yalnızca görmek istediklerinizdir. İkincisi sahte aciliyet hissi. Bu benim tek şansım. Eğer onu kaçırırsam bir daha asla böyle bir fırsatı yakalayamam. Üçüncüsü ise doğrulama açlığıdır. Sonunda biri beni anladı. Sonunda biri benim özel olduğumu gördü. Sonunda biri beni seçti. Milyonlarca kişi arasından sadece beni. Bu his öylesine güçlüdür ki onu yakalamak için her şeyi feda edebilirsiniz. Her şeyi. Şimdi hayal edin. Siz ruh eşinizi arayan birisiniz. Yıllardır hazırlanıyorsunuz bu buluşmaya. Kafanızda bir senaryo var. Nasıl olacağı, nasıl hissedeceğiniz, ilk bakışta neler yaşanacağı. Bunların hepsi de kafanızda çoktan planlanmış, kurgulanmış şeyler. Adeta içinizde hazır bir kalıp var. Sadece doğru kişinin o kalıba oturmasını bekliyorsunuz ve sonra narsist sahneye çıkıyor. O bir aktör ve sizin senaryonuzu ilk birkaç dakika içinde okuyor. Çünkü o bir manipülasyon ustası. Sizin neler duymak istediğinizi biliyor, hangi boşlukları doldurmaya çalıştığınızı görüyor ve en önemlisi sizin ne kadar kolay bir av olduğunuzu da hemen anlıyor. Narsistler kendilerini grandiyöz, destansı bir aşk hikayesinin kahramanı olarak görmekten hoşlanırlar. Kitapların yazılacağı bir aşk, tarihe geçecek bir aşk, herkesin imrendiği bir çift. Gördüğünüz gibi siz ruh eşinizi arıyorsunuz, o da ruh eşi rolünü oynamaya hazır zaten. Mükemmel bir uyum değil mi? Aslında değil. Bu bir uyum değil. Bu bir av taktiği. Bir balıkçı balık yakalamak için ne kullanır? Parlak, çekici, iştah açıcı bir yem. Balık yemin altındaki kancayı görmez. Sadece o lezzetli, ışıltılı yemi görür ve ısırır. Narsistin yemi aşk bombardımanıdır. Seni ilk gördüğüm anda sanki bana yıldırım çarpmıştı. Ben ömrümde kendimi hiç böyle hissetmedim. Sen benim diğer yarım, ruh eşimsin. Sensiz kendimi hep eksik hissediyordum ve artık seninle tamamlandım. Kader bizi bir araya getirdi. Bu kesinlikle bir tesadüf olamaz. Normal, sağlıklı bir ilişki arayan biri bu cümleleri duyduğunda alarm zilleri çalar. Bir dakika der. Beni henüz tanımıyorsun. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Ama ruh eşi arayan biri o bu cümleleri duyduğunda gökyüzü birden aydınlanır. Melekler şarkı söyler. Her şey yerli yerine oturur. İşte bu diye düşünür. İşte aradığım kişi. Nihayet. Ve işte o anda oyun biter. Çünkü artık narsistin çok bir çaba harcamasına gerek yoktur. Siz onun yarım yamalak yaptığı işleri zihnindeki o kusursuz senaryo ile tamamlarsınız. O size yarım bir cümle söyler, siz ondan ışıltılı bir şiir duyarsınız. O size küçük bir ilgi gösterir, siz onda derin bir bağlılık görürsünüz. Normal, sağlıklı bir ilişkide her şey yavaş yavaş ilerler. Birbirinizi tanırsınız, birlikte zaman geçirirsiniz, mevsimler geçer, aylar geçer ve adım adım birlikte bir hayat kurarsınız. Sevgi sabırla büyür. Tıpkı bir ağacın büyümesi gibidir bu. Kökler derinleşir, dallar genişler, meyveler olgunlaşır ama narsistik bir ilişkide zaman manipüle edilir. 2 hafta 2 yıl gibi hissettirir. 2 ay 20 yıl gibi geçer. Çünkü yoğunluk zamanın yerini alır. Her gün, her saat birliktesinizdir. Mesajlaşır, konuşur, buluşursunuz. Bu kadar yoğun bir ilgi derin bir sevginin göstergesi olur değil mi? Ama hayır. Bu hızlı bir şekilde sizi ele geçirmenin yoludur sadece. Çünkü narsistler şunu çok iyi bilirler. Uzun vadeli bir ilişkiyi sürdürecek empati, sabır ve gerçek sevgileri yoktur. Bu yüzden ilişkiyi erkenden kilitlemek zorunda hissederler. Sizi kendilerine hızlıca bağlama çabaları bu yüzdendir. Ve ruh eşi senaryosu bu hızı meşrulaştırır. Zaman önemli değil,
dersiniz. Sonuçta zaman görecelidir. Süreden çok bağın derinliği önemlidir size göre. Ve bizim bağımız zamanın çok ötesinde dersiniz. Ve böylece daha ayılmadan aynı eve taşınmışsınızdır çoktan. Nişanlanmış, belki de evlenmişsinizdir. Finansal kaynaklarınızı, hayatınızı çoktan birleştirmişsinizdir. Ve hatta belki de bir bebeğiniz olmuştur ya da olmak üzeredir. Artık geri dönüşü olmayan noktalara gelmiş halde bulursunuz kendinizi. Ve narsist tam da bunu ister. Çünkü ne kadar çok pratik ve yasal bağ olursa sizin kaçmanız o kadar zorlaşır. İşte şimdi işler tuhaflaşıyor. Balayı dönemi biter ve narsist maskesini düşürmeye başlar. Artık sabahları size sevgiyle bakmıyordur. Mesajlarınıza hevesle cevap vermiyor ve sizinle vakit geçirmeyi, sizinle uzun uzun sohbet etmeyi tercih etmiyordur. Onun yerine sizi eleştiriyor, küçümsüyor ve görmezden geliyor. Normal bir ilişkide böyle olduğunda herhangi biri ne yapar? Bütün bu olup bitenleri açık bir iletişim kurarak konuşur ve birlikte çözmeye çalışır. Birlikte çözülmüyorsa bir destek alırlar. Ama yapılabilecek her şey yapıldıktan sonra bile bir şeyler çözülmüyorsa yollar ayrılır. Ama siz ruh eşinizle birliktesiniz ve ruh eşi inancı kafanızda devasa bir hapishane inşa eder ve siz anahtarı kendi elinizle kuyuya atarsınız. Bilişsel çelişki denen bir şey vardır psikolojide. İnandığınız bir şeyle gördüğünüz gerçeklik çeliştiğinde beyniniz büyük bir sıkıntı yaşar. Ve bu sıkıntıdan kurtulmak için iki seçenek vardır. Ya inancınızı değiştirirsiniz ya da gerçekliği. O benim ruh eşim inancı o kadar değerlidir ki, o kadar hayati öneme sahiptir ki onu sorgulamak yerine gerçekliği manipüle etmeye başlarsınız. Evet, bana bağırıyor çünkü zor bir çocukluk geçirmiş. Evet, beni aldattı ama ruh eşleri birbirini her seviyede sınarlar. Bu da bizim sınavımız. Evet, beni aşağılıyor ama aslında beni daha iyi biri yapmaya çalışıyor. Eğer uslu bir çocuk olursanız belki bir gün siz de şirinleri görebilirsiniz. Evet, artık gözünüzü açın lütfen. Çünkü şirinlerin yaşadığı bir köy yok. Şirinler yok. Ruh eşiniz de yok. Sadece uyumlu ve sağlıklı bir ilişkiniz var ya da yok. Tek gerçek bu. Bazen bu masala o kadar kaptırırız ki kendimizi, dostlarımız bizi uyardığında onlara da kızarız. Çünkü onlar bizi anlamıyorlardır. Onlar bizim özel bağımızı göremiyorlardır. Çünkü onlar kıskanıyorlardır. Ve böylece kendinizi yapayalnız bırakırsınız. Destek ağınızı kesersiniz. Ve sadece narsist ruh eşinizle baş başa kalırsınız. Tıpkı bir avcının istediği gibi. Ve narsist artık size sadece ekmek kırıntıları verir. Ara sıra bir gülümseme, bazen bir şefkat gösterisi, arada bir huzur dolu anlar. Ve siz bu kırıntıları toplayıp zihninizdeki o büyük tabloya yerleştirirsiniz. Önünüzde 10 bin parçalık dev bir puzzle var ve siz elinizdeki 10 tane parçaya bakıp bütün resmi hayal ediyorsunuz. Onu tamamlanmış olarak görmeye çalışıyorsunuz. Çünkü bunu istiyorsunuz. Bugün bana bir öpücük verdi. Bu hala beni sevdiğini gösteriyor. Dün akşam benimle akşam yemeği yedi. Bu ilişkimizin hala güçlü olduğunun kanıtı. Geçen hafta bana seni seviyorum dedi. Demek ki her şey yolunda. Ama gerçek şu ki bir şölen beklerken size sadece kırıntılar atıyor. Ve siz açlıktan o kadar yorgunsunuz ki bu kırıntıları sanki ziyafetmiş gibi alkışlıyorsunuz. Ve en kötüsü de ruh eşi inancı tüm bu toksikliği romantize etmenizi sağlıyor. Gerçek aşk kolay değildir. Gerçek aşk mücadele gerektirir. Ruh eşleri birbirini tamamlar ama bu süreç acı vericidir. İki alev birbiriyle karşılaştığında yanmak zorundadır. Bu saflaşma sürecidir. Gördüğünüz gibi ne kadar da tehlikeli bir mantık bu. Her acı bir ders, her istismar bir sınav, her hakaret bir büyüme fırsatı. İlişkin ne kadar toksikse o kadar derin ve anlamlı. Bu kendini aldatmanın en tuhaf yolu. Siz kendi zindanınızın duvarlarını süsleyip yıkık dökük bir yere saray diyorsunuz. 50 yıldır, 60 yıldır evli olan ve mutluluklarını korumayı başarmış çiftlere mutlu evliliğin sırrı nedir diye sorduğunuzda ruh eşimi buldum demezler size. En iyi arkadaşımla evliyim derler. O beni her zaman güldürür derler. Küçük şeyler için kavga etmeyi bıraktık. Birbirimize saygı duyuyoruz. Biz beraber büyüdük derler. Gördüğünüz gibi gerçek, uzun vadeli, derin sevgi hikayelerinde ruh eşi kavramı yoktur.
Arkadaşlık vardır, saygı vardır, çaba ve hoşgörü vardır. Bu romantik gelmiyor kulağa, değil mi? Sihirli de değil, destansı da değil ama bu %100 gerçek. Tesadüfen ruh eşini bulmuş insanlar olabilir ama bunlar istisnadır, kural değil. Ama kural şudur: ruh eşi inancıyla bir narsisti çekiyorsanız fırtınalı bir okyanusta pusulayı denize atmışsınız demektir. Tek bir yıldıza bakıp bu beni kurtaracak diyorsunuz. Ama o yıldız aslında uzaktaki bir fener ya da sizi kayalıklara çekmek isteyen bir korsanın ışığı da olabilir. Eğer kendinizi böyle bir senaryonun içinde hissediyorsanız ilk adım gözlerinizi açmaktır. Kendinize şu soruları sorun: bu ilişkide beni besleyen şeyler mi daha çok, yoksa açlıktan öldüren şeyler mi? Bu kişi gerçekten bana iyi davranıyor mu, yoksa ben onun davranışlarını iyi olarak yorumlamak için kendimi mi zorluyorum? Beni seven insanlar, ailem, dostlarım bu ilişki hakkında ne düşünüyor ve onları neden dinlemiyorum? Eğer en yakın arkadaşım bu ilişkiyi yaşasaydı ona neler söylerdim? Gerçekle yüzleşmek acıdır. Çünkü ruh eşi inancından vazgeçmek sadece bir ilişkiyi bırakmak değildir. Hayalinizden, hikayenizden, kimliğinizden bir parça vermek gibidir. Ama özgürlük o acının ardından gelir. Bir yerlerde bir ruh eşiniz var mı yok mu bilmiyorum ama biliyorum ki bu dünyada gerçek sevgi ve gerçek sevgiye inanan insanlar var. Derin bağlar var. Birbirini tamamlayan, birbirine destek olan, birlikte büyüyen çiftler var ama bunlar kozmik bir tesadüfün ürünü değil. Bir sabah uyandığınızda karşınızda mucizevi şekilde beliren, sizin hiçbir çabanız olmadan gelmiş insanlar değil onlar. Gerçek sevgi inşa edilir. İki insan bilinçli olarak gün be gün birbirlerine yatırım yaparlar. Birbirlerini görür, duyar ve anlarlar. Hata yapar, özür diler, affederler. Büyür, değişir ve birlikte evrim geçirirler. Bu bir ruh eşi senaryosu kadar çekici olmayabilir ama gerçektir ve kalıcıdır, huzur vericidir. Eğer biri karşınıza çıkar ve "Sen benim ruh eşimsin." derse durun. Geri çekilin ve soğukkanlılıkla düşünün. Çünkü gerçek bir sevgili sizi bir fanteziye hapsetmez. Sizi bir senaryoya zorlamaz. Size kozmik vaatler vermez. Onun yerine her sabah yanınızda olur. Sizi dinler, saygı duyar. Sizinle kahve içer, yemek yapar, sıradan anları keyifle paylaşır ve belki yıllar sonra geriye dönüp baktığınız zaman şunu anlarsınız: belki ruh eşi diye bir şey yoktu ama hayat yoldaşınız vardı. Ve bu uçuk kaçık bir kozmik masaldan çok daha değerliydi. Çünkü o gerçekti.